Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz yakın zamanda 5000 abone olduk. O yüzden ben de bir çekiliş yapmak istedim. Çekilişimizin hediyesi Zara'dan bir alışveriş çeki olacak. Çekilişe katılmak da çok basit. Kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve yorumlarda Instagram kullanıcı adınızı yazın. Sizlere ulaşabilmem açısından Instagram adınızı yazmanız çok önemli. Hesabınız gerçek hesap olmak zorunda değil, profil resmi olsun olmasın hiç fark etmiyor. Sadece sizlere ulaşabilmem için gerekli. Katılımınız yoğun olursa çekilişlerin de devamı gelecek. Çekilişimizin sonuçları Instagram hesabımızdan açıklanacak. O yüzden Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Detaylı bilgiyi yine açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Yavaş yavaş büyüyoruz, güzel bir aile olduk. O yüzden abone olan, bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hikayeye gelecek olursak, bugün sizlere ürpertici bir hikaye daha anlatacağım. Etkilenmemek elde değil. Hikayeyi gönderen kişi çok zor bir durum yaşamış. Sizleri çok bekletmeden hikayeye geçmek istiyorum. Ondan önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. İyi günler. Benim ismim Aslı. 6 yıllık evliyim. 4 yaşında bir kızım var. Eşimin işi sebebiyle kızım 8 aylıkken taşınmak zorunda kaldık. Taşındığımız yer küçük bir yerdi. 3 katlı bir evin 2. katıydı. Eve taşındığımızdan beri kızım hiç durmadan ağlamaya başladı. Ateşleniyordu, acile gidiyordu. Ne olduysa o eve taşınınca olmuştu. Ama biz ilk başlarda hava değişiminden oluyor diye düşündük. Farklı bir yerdi sonuçta. Bebekler böyle şeylerden çabuk etkilenir. Ama zaman geçtikçe daha da kötü olmaya başladı. Ağlamaktan yorgun düşüp uyuyordu artık. O aşamaya gelmiştik. Özellikle fark ettim, evde duvar tarafında bir köşe var. Oraya koyduğumuzda daha çok ağlıyordu. Bunu birkaç kez denedik. Başka yerde o kadar sorun olmasa da oraya koyunca daha kötü oluyordu. Gün içinde bebek sürekli kucağımdaydı. Bırakamıyordum ağlayacak diye. Zamanla biz de bazı sorunlar yaşamaya başladık. Ortada hiçbir şey yokken eşimle kavga etmeye başlamıştık. Normalde hiç böyle kavgalar etmiyorduk ama artık nefes alışımız bile rahatsız ediyordu birbirimizi. Mesela bir gün çataldaki su lekesinden kavga ettik. "Bunları yıkamadın mı? Bu ne böyle?" dedi. Arada bir tane çatalı kurulamayı unutmuşum. O da ne hikmetse ona denk gelmiş. "Bulaşık yıkamayı bile bilmiyorsun" diye başladı, saatlerce sürdü tartışma. Biz bağırıyoruz, kendimizi kaybetmişiz, bebek bir taraftan ağlıyor. Hatırlaması bile çok kötü. Demiştim ya, eşimin işi nedeniyle taşındık diye. O iş de bozulmaya başladı. Binbir ümitle geldiğimiz şehirde her şey istediğimizin, planladığımızın tersine gidiyordu. Saksıdaki çiçeklerim bile öldü. Bir uğursuzluk vardı üzerimizde ama neydi çözemedik. Zaten işin içinde olunca anlamıyor insan. Dışarıdan bakan göz olmak lazım. İçindeyken her şeye körsün. Sorgulamak bile gelmedi aklımıza. Allah affetsin. Başlarda başka bir kadınla ilişkisi mi var diye düşünmeye başladım. Bana hiç sevgisi kalmamıştı. Sevgiyi geçtim, saygısı bile kalmamıştı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi paranormal olaylar başladı bir de. Ben geceleri evde koşturma sesleri duyuyordum. Koridorda bir aşağı bir yukarı koşuyordu birileri. Bazen gülme sesleri, bazen ağlama sesleri duyuyordum. Aklımı yitiriyorum herhalde diyordum. Gündüz evde tek kaldığımdan çok korkuyordum artık. Bir gün şöyle bir olay oldu hatta. Kızımı zar zor uyuttum. Kendim de salonda oturuyordum. İçeriden ağlama sesi geldi. Koştum hemen. Baktım kızım mışıl mışıl uyuyor.
Ama o sesi duyduğuma da eminim. Başında beklemeye başladım. Bir ağlama sesi daha duydum ama beşikten gelmiyordu. Şaşkınlıkla kalktım ayağa. Öteki odalara baktım. Çünkü ses benim evimden geliyordu. Salona geldim, koltuğa bir baktım, bebeğim burada. Şok geçirdim. Hemen odaya koştum. Baktım, beşik boş. Bebek gerçekten salonda. Bebekten bile korktum. Bir süre kucağıma alamadım. O gün eşim gelene kadar titreye titreye oturdum. Eşim gelince her şeyi anlattım. İnanmadı tabii. Bunadın sen diye benimle dalga geçmeye başladı. Bir daha da yaşadıklarımı onunla paylaşmadım. Zaten umrumda bile değildim. Ama olaylar da hiç bitmiyordu. Mesela bir sabah kalktım. Kahvaltı hazırlıyordum eşim işe gitmeden. Eşim de odada üstünü giyiniyordu. Birden eşimi mutfağın kapısından geçerken gördüm. Hızlı hızlı yürüyordu. Ne yapıyor bu diye baktım arkasından. Kapıyı çarptı çıktı. Nereye gidiyorsun diye bağırdım peşinden. Koşup açtım kapıyı. Hiç kimse yok. Hemen salonun penceresine baktım. Yolda da göremedim. O sırada odadan eşimin sesi geldi. Ne bağırıyorsun diye. Bir çığlık attım. Eşim koştu hemen. Bayılmak üzereydim. Tansiyonum düştü. Ben iyi değilim. Acayip şeyler görüyorum dedim. Bir randevu al da doktora git. Bu böyle olmayacak dedi. O gün öyle tuhaflıklarla geçti. Anlatması çok kolay ama yaşaması inanın çok korkunç. Bir günde kapı çaldı, komşu helva getirmiş. Kapı çalınca bebek öyle ağlamaya başladı ki açmadan önce bebeğe koştum. Aldım kucağıma, kapıyı öyle açtım. Kızım kendini yırtıyordu, kıpkırmızı oldu ağlamaktan. Bu sırada kapıya gelen kadın da kayınvalidemin ölüm yılı diye verdi. Mekanı cennet olsun, teşekkür ederim dedim aldım. Mutfağa koydum helvayı. Akşam eşim gelince yer diye düşündüm. Bakın hala onu düşünüyorum. Neyse. Helvayı koydum oturdum. Aradan 2-3 dakika geçti. Kapı yine çaldı. Gittim açtım. Aynı kadın. Elinde aynı helva tabağı. Kayınvalidemin ölüm yılı da dedi. Uzattı helvayı. Gülümseyerek yanlış oldu herhalde. Az önce getirdiniz bana dedim. Yok getirmedim. Daha yeni çıktım evden dedi. Olur mu az önce getirdiniz. Hatta tabak bile aynı. Durun göstereyim diye mutfağa gittim. Tabak yoktu. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Bir taraftan çok korkuyordum. Bir taraftan kapıdaki kadına ne diyeceğimi düşünüyordum. Kapıya geldim. Ben sizi biriyle karıştırdım. Az önce biri daha gelmişti de ondan dedim. Teşekkür edip aldım. Kapıyı kapattım. Çöktüm yere. Dizlerim tir tir titriyordu. Bunlar nasıl olur diye kafayı yiyecektim neredeyse. Aylar geçti. Kış geldi. Sobalı bir evde oturuyorduk. Mecburen soba kuracaktık. Eşim boruları takarken baca deliğinde bir poşet buldu. Ben yardım ediyordum bu arada. Boruyu takacakken bir anda duraksadı. Ne oldu dedim. Bir poşet var burada dedi. Çıkardı açtı içini. Aman Allah'ım. İçinden tam 12 tane muska çıktı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Birkaç gün sonra da bir hoca buldu eşim. Ona götürdü. Ben gitmedim. Gelince anlattı hocanın dediklerini. Önceki oturanlardan kalmaymış bu muskalar. Ayırma muskası, kısmet kapama, hane huzursuzluğu gibi birçok kötü amaç için yapılmış. Kim bilir kimin canını yakmak için yaptılar. Biz de buraya taşınınca bizi de etkilemiş. Daha da kötüsü bizim kaldığımız evde cinler de varmış. Bunları duyunca çok korktum. Üstelik bebeğim en çok o köşede ağlıyor demiştim ya, işte o baca deliği o tarafta. Masum işte, hissediyor onlar. Bu olaylardan sonra öğrenmiş oldum. Evde cinlerin de olduğunu öğrenince bebeğin onları da gördüğünü anladım. Yavrumun tüm korkusu onlarmış meğer. Bozdurmak için de çok sefer gitti geldi eşim hocaya. Allah'a şükür, yavaş yavaş yoluna girdi her şey.
Biz bu büyülerin etkisini yitirdiğini bebeğimin ağlamaları kesilince anladık. Eşimle aramız düzeldi, eskisi gibi olduk. O evden taşındık zaten. Hiçbirimize iyi gelmemişti. Belki canımıza mal olacaktı, Allah bilir yine de. Büyü bizim için yapılmadığı halde aynı ortamda durduk diye ne kadar etkilendik. Kim bilir yapılan kişi neler yaşadı. Biz bile bunları yaşadıysak. Düşünmek bile istemiyorum. Komşulardan da eski oturan hakkında bazı bilgiler aldım. Kadın evinden hiç çıkmayan biriymiş. Yaşlı annesi varmış, onunla kalıyormuş. Artık büyüyü kendisi mi yapmış, yaşlı kadın mı yapmış bilmiyorum. Günahı boynuna. Suçsuz günahsız yere bunları yaşamıştık. Öfkem çok büyüktü. Neredeyse akli dengemi yitirecektim. Eski oturanların numarasını ev sahibinden bir yalanla aldım. Eşya unutmuşlar, onu haber vereceğim diyerek. Gerçi yalan da değil. Aradım, ağzıma ne geliyorsa söyledim. Sizin yüzünüzden bizim başımıza neler geldi. Allah'tan korkmuyor musunuz hiç dedim. Kadın o kadar pişkindi ki, sen de oraya taşınmasaydın dedi bana. Yüzsüzlüğün bu kadarı. O yaptığı için değil de ben taşındığım için suçlu oldum. Vallahi yalan yok. Canımın acısıyla beddua da ettim. Benim masum kızım ne kadar gözyaşı döktü. Ateşlendi. Bazen kıpkırmızı oluyordu ağlamaktan. Bazen de mosmor. El kadar bebek. Hak etmiş miydi bunları? Benim insanlara diyeceğim. Bir eve taşınıyorsanız her yerine bakın. Ben yandım, siz yanmayın. Hiç kolay şeyler değil. Hikayemi seslendirirseniz çok sevinirim. Ama lütfen ismimi vermeyin. Kanalınızda başarılar diliyorum. Tüylerim diken diken oldu. Çok korkutucu bir hikayeydi. Bebeklerin göz perdelerinin açık olduğu ile ilgili bilgiler var. Hatta sizler de duymuşsunuzdur belki. Bebekler güldüğü zaman melekler güldürüyor derler. Onlar melekleri görüyor derler. Hayvanlarda da aynı durum var. Özellikle kediler hakkında daha fazla bilgi var. Hikayeyi yaşayan kişiye çok üzüldüm. Ben yaşasam delirirdim dediğim hikayelerden biri oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bebeklerin göz perdesinin açık olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.